Herkese merhaba sevgili dostlar. Kuzgun Tarot'a hoş geldiniz. Evet sevgili dostlar, bugün sizlerle beraber aklınızdaki kişi ve üçüncü kişiyle alakalı olaraktan bir tarot yorumlaması gerçekleştireceğim. Evet sevgili dostlar, kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi ve yorum yapmayı ihmal etmeyin. Bunun dışında hype butonumuz var. Hype butonumuzdan da videoyu beğeniyorsanız hype tuşuna basaraktan puanlarınızı bu video için kullanabilirsiniz. Bunun dışında da ayrıca teşekkürler butonumuz da aktif. Teşekkürler butonu üzerinden 250 TL ve üzeri yapacağınız bağışlarda benimle zaten videonun da altında da göreceksiniz. Instagram'dan Kuzgun Tarot olaraktan benimle özel danışmanlık hizmetlerimden yararlanabiliyorsunuz. Bunu da buradan bir kere daha sizlerle paylaşmak istedim. Evet sevgili dostlar, lafı da daha fazla uzatmadan şimdi gelin sizlerle beraber seansımıza başlayalım. Evet sevgili dostlar, bakalım aklımızdaki kişinin güncel durumları ve güncel enerjisi ve ilerleyeceği yol haritası ne şekilde olacakmış? Gelin hep beraber ona bir bakalım. Öncelikle aklımızdaki kişinin güncel, yakın geçmiş, güncel ve yakın gelecek durumlarını şöyle bir enerji durumlarını şöyle bir bakalım. Evet. Aklımızdaki kişinin özellikle içinde bulunmuş olduğu durumun onun için gittikçe kötü bir durum yaşayacağını bizlere söylemekte. Özellikle geçmişin sınavlarını vermekte olduğunu görmekteyim. Bunu da hep beraber görüyoruz ve siz de göreceksiniz. Özellikle geçmiş hayatından kalan bir aşk durumunda bir sıkıntı yaşadığı ve bu geçmişte yaşamış olduğu durumla alakalı olarak geçmişteki kişinin tekrar gün yüzüne çıkması gözükmekte sevgili dostum. Ve ona yapmış olduğu bazı kötülükler, kötü durumlar, ona yaşattığı ilişkide yaşatmış olduğu kötü durumlarla alakalı hesap sormaya geldiğini görmekteyiz. Bundan dolayı yakın süreç içerisindeki yakın gelecek veya yakın geçmiş gibi kısımlarda bu geçmişteki bitirmiş olduğu ilişkinin ilişkideki olan kişinin bu kişiye karşı, yani aklındaki kişiye karşı hesap sorma, intikam alma gibi durumlar içerisine gireceği ve aklınızdaki kişiye büyük bir sıkıntı yaratacağı gözüküyor. Ve evet, özellikle bu kişide, aklınızdaki kişide birazcık daha talihsizlikler yaşayacağı bir zaman döngüsüne girdiğini de görmekteyim. Yaptığı yanlışların cezalarını çektiğini de şimdiden size söyleyebilirim. Karma onu bu sefer kötü avlamış. Pekala. O zaman gelin hep beraber şuna bir bakalım. Bu geçmişindeki kişiyle alakalı olaraktan aralarında ne vardı, ne olacaktı veya bu kişi niye geri dönüyor? Bu gibi konuları şöyle bir ele alalım. Bu kişi neden tekrardan geri dönüyor acaba? Ona bir bakmak istiyorum sizlerle beraber. Evet sevgili dostum. Özellikle bu ilişki durumu içerisindeyken karşı tarafın aklınızdaki kişiye muazzam bir şekilde e, ilgi duyduğu, onun üzerine titrediği, bu ilişkiyi çok fazla derinden hissettiği ve bu kişiyle alakalı olaraktan ciddi bir atılımlarda bulunduğunu ve bununla ilgili geleceğe yönelik olumlu düşüncelerin olduğunu görmekteyiz. Fakat aklınızdaki kişi
bu kişiye karşı, geçmişten gelen bu kişiye karşı çok hoyratça davranmış. Çok fazla bu kişinin duygularını ve düşüncelerini eee, şey yapmamış, yani dikkate almamış. Onu sanki böyle tek gecelik bir ilişki gibi ya da birazcık takılırız, gezeriz, tozarız deyip başından def ederim gider diye bir düşünceye sahip olduğunu görmekteyiz. Ve bu konuda da duygularını bilmeyen geçmişteki kişinin e, hayat yolunda ilerlerken aklınızdaki kişinin yapmış oldukları ve ona hissettirdikleri bu vahim durumu, bu soğuk durumu ona hissettirdiği gözüküyor. Geçmişteki kişi e, gerçekten büyük bir kırgınlık yaşamış. Onun gözünde her şey çok fazla mükemmelken, çok fazla iyiyken aslında gerçek duygularını, aklınızdaki kişinin ona yaşattığı gerçek duyguları öğrenince büyük bir depresyon ve şok olma durumunun içerisinde olduğunu görmekteyim bu kişiyle alakalı. Ve geçmişteki kişiye karşı da bir aldatma durumu içerisinde olduğunu da görüyoruz. Bunu da tabii ki geçmişteki kişi sonradan öğreniyor. Özellikle ilişkinin son dönemlerindeyken öğrenmiş. Ve büyük bir yıkım yaşarken iç dünyasında bir yandan da bir farkındalık durumu. Yani zararın neresinden dönersen kârdır diye bir e, konuya bakış tarzının olduğunu görmekteyim. Ama çok büyük bir üzüntü yaşamış bu kişi. Daha sonrasında da bir suskunluk durumuna geçmiş bu geçmişteki kişi. Bu kişinin bir anda kendini geriye çekmesinden ötürü aklınızdaki kişinin de bir hayret durumu içerisinde olduğu, ya ne oldu da beni aramıyor tarzında bir kafasının da bulandığı, acaba bir şeyler mi karıştırıyor, ne oluyor diye telaşlandığı da gözüküyor. Fakat bu geçmişteki kişi suskunluğu resmen bir silah olarak kullandığı da gözüküyor. Ve aklınızdaki kişiyle alakalı bazı sırlara da vakıf olduğu ve onun e, kimsenin bilmediği bazı sırlara ve durumlara eriştiğini de görmekteyiz. Bu geçmişteki kişi suskunluğunun nedeni bunun olduğunu söylemekte. Sanırım bazı ipuçları bulmuş, bazı gizli saklı gerçekleri öğrenmiş ve bunları da suskunlukla kamufle ederekten çok fazla dillendirmemiş ve kendisini geri çekmiş. Ve gördüğümüz kadarıyla da önümüzdeki zaman dilimi de zaten bunu daha bize verecektir. Bu size biraz önce bahsettiğim bu kötü şans, kötü karmadan bahsetmiştim ya. İşte bunların ortaya çıkışı aklınızdaki kişiyle alakalı olarak. Bunların ortaya çıkışı da tam da bu geçmişteki kişinin de olaylara dahil olmasıyla denk düşüyor. Çünkü bu kişi artık suskunluk durumunu bozmuş ve artık ne olacaksa olsun, beni bitirdin, ben bittim ama sen de biteceksin diye konuya dahil olduğu da gözüküyor. Peki önümüzdeki süreçte aklımızdaki kişinin hamleleri bu durumla alakalı olaraktan veya bu geçmişteki kişiyle alakalı olaraktan ne olacak? Gelin bir bakalım. Evet. Evet sevgili dostum. Başta bir umursamazlık durumu içerisinde olduğunu görmekteyim bu kişinin. Gayet gururlu, gayet vurdum duymaz, bana hiçbir şey olmaz egosuna sahip ve açıkçası bakılacak olursa da e, küçük dağları ben yarattım tarzında bir mizaca sahip olacağı ve bununla ilgili de bir yol kat edeceği gözüküyor. Sanırım bu kişi bazı şeylere güvenmekte, aklınızdaki kişi bazı durumlara ve olaylara güvenmekte ve bu güvenin
vermiş olduğu rahatlıkla ilerlediği gözüküyor. Ee, Ve ayakları yere sağlam basıyor. Güvendiği durumlar her neyse o kadar e, bu işe yaslanmış ki başına geleceklerle ilgili olarak da nasıl olsa sıyrılırım diye özgüveni gittikçe artmış ve kabarmış olaraktan görüyorum kendisini. Ve önümüzdeki süreçte de bu vurdum duymazlık, bu egoist, bu narsist yapısının da arttığı da gittikçe arttığı da ortaya çıkıyor. Özellikle bu kötü karmadan ve bu kötü talihsizliklerden, kötü şanslardan bahsetmiştim ya bu kişiyle alakalı olaraktan. Tam da bununla ilgili olaraktan ne olursa olsun bana hiçbir şey olmaz, bunlar geçici diye kendi iç dünyasında kendi kendini telkin ettiği gözükse de işlerin gittikçe daha kötüye vardığı, iç dünyasında bir parçalanmalar, bir kopmalar durumunun da olduğu gözüküyor. Birazcık daha böyle iç dünyasına kapanmalar da başlıyor bu kişide. Ama bir cesurca bir hamlede bulunacağı gözüküyor bu aklımızdaki kişinin. Özellikle bu geçmişteki kişiyle alakalı olaraktan cesur bir hamlede bulunacağı ve bu hamlenin o kadar keskin bir tarafını görmekteyim ki kendisine de zarar veriyor ama geçmişteki kişiye de zarar veriyor. Fakat bunu yaparken de içinde gram bir şekilde bir üzülme yok. Kendisini hala haklı, düzgün bulmakta. Fakat iç dünyasındaki o karışıklığın vermiş olduğu rahatsızlık vardı ya hani. İşte bu çaresizlik durumunda cesaretle adım atmanın doğru olaraktan ilerleyeceğini düşünerekten yapıyor bu kişi bu hareketleri. Yani cesareti tamamen iç dünyasındaki olan karışıklığın verdiği bir kaldıraç mı diyeyim, bir bu kişi bu konuda yüreklendirme mi diyeyim, tam da bundan dolayı olduğu gözüküyor. Fakat şöyle de bir şey var. Duyguları allak bullak olan bu kişinin, aklınızdaki kişinin ileride daha büyük bir hatalar silsilesi yapmaya başlayacağını da görmekteyim. Özellikle duygusal kararlarda aceleci bir yapı içerisinde duygularını saklamaya çalışsa da bunu başaramayacak ve duygularını açık bir şekilde de ifade edemeyecek bir süre daha. Son olarak da şöyle bir görün var. Sizlere bunu da söyleyeyim. Özellikle geçmişteki kişinin yapacağı bir konuşma durumu oluyor. Aklınızdaki kişinin ailesiyle özellikle ve aklınızdaki kişinin ailesinin öğrendiği bazı gerçekler ki bu gerçekler parayla alakalı olarak gözükmekte, bir mal varlığıyla alakalı olduğu gözükmekte, bir e, ev durumu olabilir. Bunlarla ilgili ailesine söylediği bazı yalanların varlığının aile tarafından da bilineceği gözüküyor. Demiş olduğum gibi geçmişteki kişinin artık suskunluğunu bozup bu kişiyi aileye kadar ilerlettiği gözüküyor. Ve aile içerisinde karışıklıklar olduğu da, karışıklıkların da başlayacağı da bize söylenmekte. Pekala. Şimdi bir de gelelim aklımızdaki kişinin üçüncü kişiyle alakalı olaraktan neler yaşadığı, neler yaptıkları ve bu aklınızdaki kişi ve üçüncü kişinin ilişki durumuna gelin şöyle bir bakalım. Evet. Şimdi bu kötü şans durumlarının üzerinde devam ettiğini ve geçmişteki kişinin de ortaya çıkışıyla duygusal olaraktan bir yalnızlık, bir buhran durumuna geçme durumu olduğu gözükmekte ve özellikle aklınızdaki kişinin
e, üçüncü kişiden bir böyle sevgi dilenme durumu var. Ben çok yalnız kaldım, çok yalnız hissediyorum, çok kötüyüm, çok fenayım, hiçbir işim rast gitmiyor, ne olur bana yardımcı ol diye. Üçüncü kişiye kendisini acındırdığını görmekteyim. Ve aslında bunun da bir numara olduğunu da söylemekte bizlere kartımız. Yani özellikle üçüncü kişiyi böyle mağdur edebiyatıyla, duyguları kataraktan işe kendisine çekme çabasının da olduğunu görmekteyim. Ve duyguları gerçekten ona karşı da, yani bu ilgi ihtiyacından ötürü de duygularının da çok fazla su üstüne çıkarttığı da gözüküyor. Ama bu duygular sahte duygular. Yani karşının enerjisini almaya, karşının ilgisini kendi üzerinde toplamaya yönelik girişimler. Açıkçası her ne kadar mutsuz olarak görünse de içinden böyle ufaktan bir sırıtma durumu, işte nasıl da oyunuma geldin diye, nasıl da ilgi bir kendi üzerime çektim diye üçüncü kişi yakaladığını düşünmekte. Açıkçası bu e, aklındaki kişi ve üçüncü kişinin ilişki durumuyla alakalı olaraktan bu iki çiftimiz, yani bu çiftimizde birbirlerini aldattıkları gözüküyor. Özellikle e, aklınızdaki kişinin başka kişilerle de ufaktan flörtleşme durumları olduğu da gözükmekte. Yani elime kim düşerse onunla da devam edeyim, başka insanlarla da konuşayım diye, e, yeni bir ilişkilerde yaşayayım diye düşündüğü de gözükmekte. Ve temel niyetinde ilişkilerde genellikle hile, aldatma ve duyguları kullanma gibi durumlarda gün yüzüne çıkmakta. Ve bu üçüncü kişi ilişkisinde de tekrardan gün yüzüne çıkıyor. Aklınızdaki kişinin üçüncü kişiye karşı davranışları tamamen ve tamamen tensel ve cinsel olarak da olduğu gözükmekte. Aklınızdaki kişi üçüncü kişiye karşı olan hamlelerinde de ayrıca bir üçüncü kişinin mal varlığından, cebindeki maddi gücünden ve hani onun etrafa karşı yaymış olduğu o karizmatik veya işte kendi çevresindeki kişileri karşı bir makamsal olarak üstünlüğünü de kullandığını da görmekteyiz ve bununla beraber aklınızdaki kişinin de büyümesi de gözüküyor. Fakat önümüzdeki süreç içerisinde, ki bu süreç çok yakın bir şekilde, aklınızdaki kişinin üçüncü kişiyle duygusal olaraktan bir çatışma durumuna girecekleri gözüküyor. Bu çatışma durumu daha sonrasında da ayrıca başka kişilerin de e, dahil olmasıyla beraber bu özellikle üçüncü kişinin çevresindeki kişilerle alakalı olaraktan e, aklınızdaki kişiye karşı bir onu köşeye sıkıştırma ve ondan hep beraber birlik olaraktan bir hesap sorma durumunun da olduğu ortaya çıkıyor. Ve şöyle bir şey de var ki üçüncü kişi aklınızdaki kişinin yalanını yakalayarak her şeyin başlayacağını da size söyleyebilirim. Evet, şimdi bir de melek kartlarıma da danışmak istiyorum. Bu kişiyle alakalı olaraktan bakalım bize melek kartlarımız neler söyleyecek. Evet. Evet sevgili dostlar. Özellikle kartlarımızın ana teması olaraktan görmüş olduğum bir görüyü sizlerle paylaşacağım. Bakın, bu insan yaşadıklarından sonra bir dönüşüm geçireceği gözüküyor.
duygularında bir dönüşüm, kişiliğinde bir dönüşüm geçireceği gözüküyor. Özellikle duygusal bir dönüşüm olduğu gözükmekte ve bu duygusal yıpranma onu birazcık daha depresif bir duruma, depresyon durumuna düşürebilir. Yani bu kişide zorunlu olarak bir dönüşüm sürecinin yaşayacağını size söyleyebilirim. Bir de bir ilginç bir şekilde bana şu söylenmekte. Bir öfke krizlerinin yaşanacağı gözüküyor iç dünyasında. Yani aşırı derecede öfkeli ve sinirli bir yapı içerisine gireceği de gözüküyor. Ve suçluluk duygusu da hakim olmuş bir durumda bu kişide. Ve bir seçim yapacak. Karşısına iki tanesi olay, e, e, iki tane olayın ortaya çıkışı, iki tane olayın sunulması ve bu iki tane olayla alakalı olarak da bir seçim yapma durumunun olduğu gözüküyor. Bu yapacağı seçimlerden bir tanesinde kendisinin artık resmen bir kölelik durumu içerisinde olacağını da size söyleyebilirim. Sanki bunu böyle bir oyuncak, bir kukla haline getirecekler. Ve son olarak da aklınızdaki kişinin bir mahkeme sürecinin de bir mahkeme süreci yaşayacağı da gözüküyor. Ve süreç onun aleyhine olarak da işlediği de gözükmekte. Kum saatinde çok az bir kum kaldı onun için ve süreç onun için gerçekten negatif olaraktan ilerliyor. Çünkü yaptıkları artık yanına kalmaması gerekiyordu. Bununla ilgili de bir cevap gelmiş. Bunu da size buradan söyleyeyim. Evet. Bakalım. Evrensel mesajlar bize aklınızdaki kişiyle alakalı ne mesaj verecek? Gelin bir de ona bir bakalım. Evet. Sevgili dostlar, bu kişi için yaptıkları yanına kar kalmayacak. Bunu söyleyebilirim. İlahi adalet onun için geliyor. Zaten bununla da ilgili size söylemiştim. Kum saatinin e, kumlarının azaldığı, artık onun için bir yargı sürecinin başlayacağını söylemiştim ve evet, bu kişi için artık yargılanma ve ilahi adaletin tecellisi gözüküyor. Yaptıkları yanına kar kalmayacak sevgili dostum. Evet, aklımızdaki kişiyle alakalı olaraktan yorumlarım bu şekildeydi. Şimdi sizlerle beraber üçüncü kişiyle alakalı kartlarımı açacağım. Bakalım bizlere neler söyleyecek. Evet sevgili dostlar, yakın süreç içerisinde sizlere Katina yorumlarımla da videolarda bulunacağım. Sevgili dostlar, lütfen kanalıma abone olmayı ihmal etmeyin. Yorumlarınız ve beğenileriniz benim için çok çok önemli. Şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum. Evet, şimdi üçüncü kişiyle alakalı bir güncel enerjisi, yakın geçmiş ve yakın gelecek, güncelde olan genel konuları hakkında size bilgiler vereceğim. Evet, üçüncü kişinin açıkçası hareketlerinde, yapmış olduğu eylemlerde aklınızdaki kişiye karşı olarak lütfen bu süreci dinleyin ve takip edin. Planlı hareket ettiği gözüküyor. Bu kişi sandığınızdan daha kurnaz bir yapı içerisinde olduğu, bu yapıya doğru dönüştüğü de söylenebilir. Ve özellikle ilişkilerinin devamındaki olacak olan o süreç içerisinde sevgili dostum, sanki böyle daha çok ileriye yönelik hamleler, daha çok öngörüsel olarak hareket etme durumu içerisinde
olduğu gözükmekte üçüncü kişinin. Ve üçüncü kişi de aslında aklınızdaki kişinin yapmış olduğu hamlelerden, hareketlerden ötürü de bir adalet arıyor. Sanki birazcık daha onun karşısında böyle küçülmüş, kendisine her ne kadar haklı olarak gördüğü kısımlar olsa da her zaman ona karşı bir haksızım gibi bir bilince gelmiş. Aklınızdaki kişi bunu, bu üçüncü kişiyi bu hale sokmuş. Ve açıkçası aklınızdaki kişi de bundan beslenmekte. Fakat üçüncü kişi de bununla alakalı olarak da artık bir yaka silkmiş, bıkmış, artık e, hak yerini bulsun diye resmen böyle bir yakarış içerisinde olduğunu sana söyleyebilirim sevgili dostum. Peki bu üçüncü kişiyle aklınızdaki kişinin arasında ne gibi bir durum dönüyor? Ve hani üçüncü kişi bununla ilgili neler yapacak? Bir planı var mı? Onunla ilgili onun cephesinden, üçüncü kişi cephesinden gelin bir de ona bakalım. Şöyle keselim. Evet. Evet, üçüncü kişi cephesinden ve onun gözünden olaraktan aklınızdaki kişiyle alakalı olarak ilişki durumları nasıl ilerleyecek? Onu bir söyle, ona bir yorumlamasında bulunayım. Şimdi özellikle bu üçüncü kişinin de açıkçası kafasında kuşkular var. Ve aklınızdaki kişiyle alakalı olaraktan inanılmaz derecede bir kuşku durumu içerisinde olduğunu görmekteyim. Her ne kadar bu durumu iç dünyasında bitirdiğini düşünse bile mutluyum, huzurluyum, ben bu işi artık bitireceğim dese de hayır. Geceleri yatarken ya da gün içerisinde, iş hayatı içerisinde kesinlikle bir rahat olmadığı gözüküyor. Her ne kadar çevresini ve hayat kalitesini değiştirdiğini düşünse bile içsel olaraktan bir huzursuzluk durumunun olduğu gözüküyor. Ve karar vermekte de zorlanan bir yapı içerisine bürünmüş aklınızdaki kişiyle alakalı olaraktan. Ve çetin bir özür dilerim, çetin bir yola girecek. Özür dilerim. Çetin bir yola girecek bu kişi. Ve artık yani bu ilişkiyle alakalı olaraktan kendisini çok fazla sağlam göremiyor. Bu ilişkinin devamı yok diyor. Kafasındaki çelişkilerin arttığını görmekteyim sevgili dostum. Çelişki durumları da onda iç dünyasında kuşkularını da arttırdığını da anlamaktayım. Çünkü artık bu ilişkide ayağı yere basan bir ilişki değil. Sonunu göremiyor. Her ne kadar ileri görüşlülükle yolunda devam etse de ileriye yönelik bakışlarında hani daha olumluya çekse bile sonunu göremiyor. Ki zaten bununla ilgili de sana daha öncesinde de söylemiştim. İleri görüşlü hamlelerin olacağı, daha planlı hareketler edeceği. Ama baktığı zaman artık bu ilişkinin sonu gelmesi lazım diye duygularını dışa vuracak fakat bir zaman kolladığını görüyorum. Fakat o zaman o çok yaklaşmış. Şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim sizlere. Bu ilişki aklınızdaki kişiyle üçüncü kişi arasında özellikle üçüncü kişinin düşüncesi olaraktan artık ben bu işi bir şekilde bitireceğim. Varsın olsun kıyamet kopsun. Varsın aramızda ne olursa olsun her şeyi göze aldım. Gerekirse karakolluk olalım, gerekirse davalık olalım, hiç umurumda değil diye büyük şiddetli bir kavgaya tutuşacakları gözüküyor. Çünkü artık bu iç dünyasında yaşadığı huzursuzluk da üçüncü kişiyi inanılmaz derecede negatife itmiş bir durumda ki
ilişkiyi bir an önce sonlandırmak istediği gözüküyor. Çünkü kullanıldığını artık fark etmiş. Ve dediğim gibi büyük bir kavga durumu yaşanıyor. Bu kişiler arasındaki çok şiddetli bir kavga olduğunu size söyleyebilirim. Ve aralarının bozulma durumunun olacağını da sana söyleyebilirim. Yani bu ilişkinin biteceğini. Hem de şiddetli bir şekilde. Fakat arsız olan aklındaki kişi bu üçüncü kişimize de tekrardan hiçbir şey olmamış gibi gayet duyarsız, gayet hiçbir şey olmamış gibi gayet böyle vurdum duymaz bir halde tekrardan bir barış talebinde bulunuyor. Ya biz niye böyle olduk? Tekrardan buluşabiliriz, konuşabiliriz, anlaşabiliriz diye bir mesaj olabilir, bir telefon görüşmesi olabilir. Yüz yüze olacağını pek zannetmiyorum. Böyle arada sanki bir şey kullanılıyor gibi iletişimde olduğunu gördüğüm bir durum var ve yüzsüzce hala bizim bu üçüncü kişiye tekrardan bir barışma durumu önereceği gözüküyor. Fakat üçüncü kişi artık sütten ağzım yandı. Artık bundan sonra nafile diye kendisini geri çekmiş, duygularını bitirmiş olarak da gözükmekte ve artık önümüzdeki süreçte ki bu çok da uzun bir süreç olduğunu düşünmemekteyim. Bu kişilerin ilişkileri bitiyor sevgili dostum. Peki bu kadar olay oldu, bu kadar şey oldu. Peki bu iki kişinin, aklındaki kişi ve üçüncü kişinin ilişki durumları ne kadardan beri sürüyor? Yani nasıl bir tanışma oldu, neler oldu, neler bitti? Gelin isterseniz de bir de buna bakalım. Şöyle desteği devam edeyim. Evet. Şöyle bir de ikiye bölelim. Şimdi bazı durumları dolaylı yoldan anlatabilirim sevgili dostum. Anlayamadığın konular ve durumlar varsa lütfen yorumlarda bana bunu belirtmeyi unutma. Durumu birazcık daha senin için açabilirim. Dolaylı yoldan anlatacağım için daha netleştirmek için yorumlarda bana soru sorabilirsiniz. Evet, bu kişilerin tanışması açıkçası üçüncü kişi gözünden sana anlatacağım olayları. Ee, Üçüncü kişi yakın bir yani tanışmaların yani bu aklınızdaki kişiyle üçüncü kişinin tanışması şöyle bir olayla gerçekleştiği gözüküyor. Üçüncü kişinin yaşadığı büyük bir buhran durumunda iken, büyük bir yalnızlık, büyük bir e, boş vermişlik, hayattan kopma durumu içerisindeyken eski ilişkisini bitirmek üzereyken aklınızdaki kişinin ortaya çıkışı olaraktan gözüküyor. Tam o noktada ortaya çıkmış ve bu kişiyi, üçüncü kişiyi resmen vaatlerle kandırdığı ortaya çıkıyor. Yani seninle mutlu olabiliriz. Bu ilişki durumumuzu evlilikle taçlandırabiliriz. Ben de ciddi bir şey arıyorum. Ciddi bir beraberlik istiyorum diye kandırdığı gözüküyor ve üçüncü kişinin bu söylediklerine dair kandığı da ortaya çıkıyor. Çünkü aklınızdaki kişinin konuşma tarzı, hitabeti ve etkilemesinin büyük bir şekilde onu artıya geçirdiği gözüküyor üçüncü kişi tarafından. Yani üçüncü kişi onun konuşmalarından muazzam bir şekilde etkilenmiş. Çok bir büyük bir aldatmaca ve kandırmaca da var. Aklınızdaki kişinin bu üçüncü kişiye karşı hareketlerinde resmen bu durumları kullanarak bir ilişki beraberliği başlamış. Ve özellikle bir sahte bir olay olduğunu görüyorum. Yani aklınızdaki kişi üçüncü kişiyi etkilemek için
sahte bazı olaylar tertiplemiş ve onun gözünde kendisini kahraman ilan ettirmek için çok uğraşmış. Onun ilgisini kendisine çekmek için çok uğraşmış. Bayağı da bir emek vermiş ve büyük bir direniş göstermiş aslında ilk başları. İnanmamış bu üçüncü kişi, aklınızdaki kişiye. Yani muazzam bir şekilde bir direniş göstermiş ama allem etmiş, kallem etmiş. Bir de dediğim gibi sahte olayları gerçekmiş gibi gösterme durumunun olduğu ortaya çıkıyor. Bak ben senin için bunları yaptım, şunları yaptım, çok emek verdim. Artık gör beni ciddi niyetim ciddi, ciddiyetli bir şekilde ilerlemek istiyorum diye ilişkide bir illüzyonlarla beraber üçüncü kişiyi kandırma durumu söz konusu. Sırf kendisine bağlamak ve ilişkiyi kurmak için. Açıkçası üçüncü kişi hayattan da darbesini alan bir kişi olduğu için aslında bu yalanlara inanacak bir kişi değil. Fakat öyle bir şekilde bir anlatım tarzında bulunmuş ki ve zaten yaşamış olduğu o boşluk durumu kişinin ki bunu yorumumun ilk başında da sana söylemiştim. Bu boşluk durumu üçüncü kişiyi can evinden vurmuş olduğu gözüküyor. Yani boşluk durumundayken böyle bir ilgi ve alakayla karşı karşıya gelmesi onu sevindirmiş. Her ne kadar e, yalan söylese bile yalanlarla ben yalan olduğunu bilsem bile mutluyum dediğini duyar gibiyim de sana bunu söyleyeyim. Yani birazcık da bile bile lades yapılmış ama bu ilgi ve şefkate, sevgiye de ihtiyacı olduğu gözüküyor üçüncü kişinin sevgili dostum. Ve sert ve zorlayıcı bir kararla aklındaki kişiye evet demiş. Ve birazcık da bunun altında böyle sanki bir baskı durumu var aklındaki kişinin üçüncü kişiye yapmış olduğu. Bir emrivakiler var. Ve bu baskı ve emrivakilerle beraber bir aklının bulanması durumuyla da karşı karşıya kalmış ve en sonunda da tamam ne olacaksa olsun en azından bir deneyelim demiş. Yani muazzam bir şekilde aklındaki kişinin muazzam bir şekilde dizayn ettiği, planladığı bir durum silsilesi gözüküyor sevgili dostum. Ve gelelim bu üçüncü kişiyle alakalı olarak bakalım. Melek kartlarım bana neler söyleyecek. Evet, kartlar birbirlerini zaten destekliyor. Bunu bir kere daha görmüş bulunmaktayım. Şaşırtıcı bir durum değil. Evet, üçüncü kişi de adalet istemekte. Özellikle bazı kişilerin de bunu şahit olması, görmesini çok istiyor ki bu bazı kişiler e, aklındaki kişiyle alakalı olarak anlatmış olduğum yorumda da çıkmıştı. Bazı kişilerin de buna şahit olması çünkü onların da konuşması gerekiyor. Bir karar için bir adaletli özür dilerim, adaletli yargılanma gibi bir durum söz konusu. Onların da bazı söyleyeceği şeyler var ve ona göre aklındaki kişiyle alakalı olarak bir ceza kesme gibi düşünebilirsin. Sanki biletini kesecekler ama bunu bu aklındaki kişiyi bir yere alacaklar ve bir toplulukta tek başına hissedecek bu aklındaki kişi ve kirli çamaşırlarını ortaya dökecekler bu aklındaki kişinin bu konuşma esnasında. Evet yine bir her şeyi bilen ama konuşmayan, susmayı yeğleyen, yeter ki ağzımızın tadı kaçmasın diye susmayı susmayı tercih eden üçüncü kişinin artık sırları yine ortaya çıkaracağı gözüküyor. Özellikle bir belge, bir mesaj, bir mesajlaşmayı
tak diye böyle önüne koyacak ve bundan da kaçamayacak. Kaçabilecek bir noktası kalmayacak. Aklındaki kişinin üçüncü kişinin de delilleri çok sağlam bu konuda ve suskunluğunu da bozduğu gözükmekte üçüncü kişinin. Ve evet, son olaraktan bize kartlarımız diyor ki bu kişi, bu aklındaki kişi, dediğim gibi kaçamak bir rol üstlenecek, kaçmaya çalışacak diye söyledim ya hani sizlere. Bu konuda doğruyu söylediği takdirde ona herhangi bir şekilde bir yaptırımda bulunmayacaklar. Ama eğer yalan söylediklerini hala gözümüzün içine baka baka yalan söylüyorsan şayet, evet, bu iş adli mercilere kadar sıçrayabilir. Ee, Resmen ondan şikayetçi olacaklarını da görmekteyim ve bu kişilerin ve üçüncü kişi de buna dahil olaraktan toplu bir şekilde bir e, daha ciddi bir kuruma bu kişiyi şikayet ettikleri gözüküyor. Bunu da sana söyleyeyim. Çünkü yenilir yutulur şeyler değil bu kişinin yapmış oldukları, aklındaki kişinin. Bunu da buradan bahsedeyim sana. Ve son olarak da bir destemden daha yararlanmak istiyorum. Bu konuyla ilgili olarak bakalım üçüncü kişiyle alakalı. Evet. Şimdiki bu üçüncü kişi aklındaki kişiyi cezbetmek için, bazı gerçekleri ortaya çıkarmak için gene güzelliğini, karizmasını, yakışıklılığını ortaya çıkaracağı gözüküyor ve bununla da ilgili istenilen kıvama aklındaki kişiyi getireceği gözükmekte. Her şey daha adil olarak görünmesi için böyle bir role başvuracağı da gözüküyor. Normalden daha cazibeli, daha çekici, daha karizmatik, daha göze hitabı güzel şekilde olaraktan bu kişiye karşı bir yaklaşımda bulunacağı ve bu şekilde karşı tarafa, yani aklındaki kişiyi cezbedeceğini görmekteyim. Evet sevgili dostlar, bugünkü tarot yorumlamam da bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Başka bir seansta görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.